Burası İstanbul. Günde ortalama 1 ya da 2 cinayetin olduğu bir yer. Neden bu cinayeti işledin? Söylediği şu, abi bizi bakacak. Abi dediği azmettiren. Bir tane faili meçhul bürosunun kurulmasının artık şart olduğunu düşünenlerdenim. Olayı çözmek için ne yapman gerektiğini biliyorsan olay kolay faili meçhul kalmaz. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Merhaba, hoş bulduk. Bugün konumuz faili meçhul cinayetler. Öncelikle bir dosyanın faili meçhul kalması için başlıca sebepler ne oluyor da faili meçhul kalıyor bu dosya? Şimdi faili meçhul kalan dosyalar, ben yaklaşık 3 yıla yakın faili meçhul dosyalara baktım ve baktığımız, bu elimize alıp incelediğimiz dosyalar genelde geçmişe dönük olaylar oluyor. Bunlar 10 yıl, 15 yıl önce o dönemki arkadaşlarımız dosyalara bakmışlar. Kendileri açısından çalışmalarını yapmışlar. Bir neticeye varamayınca dosya faili meçhul olarak Cinayet Büro arşivinde kalmaktadır. Tabii savcılık makamı da bu tür olaylar aydınlanmayınca ilk etapta dosyaya bakan savcımız daha sonra faili meçhul savcısı olan daimi aramaya düşer orada ve daimi aramaya düşünce bu dosyalarımız polisle savcılık arasında karşılıklı yazışmaya dönüşür. Savcılık makamı der ki falan şahsın öldürülmesi olayıyla ilgili araştırmanın devam edilmesi, yakalandığında savcılığımıza bilgi verilmesi şeklinde yazı yazar. Polis de ona rutin bir yazıdır. Çalışmalar devam ediyor. Herhangi bir gelişme olduğunda bilgi verilecektir şeklinde böyle kısır bir döngü devam eder. Tabii biz bu tür dosyaları elimize aldığımızda dosyada olay zamanı, olay işlendiği zaman kimlerin ifadesi alınmış, dosyayla ilgili neler yapılmış, olay yerinde ne gibi deliller toplanmış, bunları tek tek değerlendirip yeniden incelemeye tabi tutuyoruz. Var olan eksiklikler varsa tabii ki aradan uzun bir zaman geçtiği için o dosyaya farklı dışarıdan bir delil koyamıyorsunuz. Mevcut alınanlar olay yerinden elde edilip adli emanete bırakılan öldürülen kişinin elbiseleridir, ayakkabısıdır, veya olay yerinden elde edilen çantadır. Buna benzer olayla ilişkisi olabileceği değerlendirilen ne varsa hepsini yeniden ele alıp yeniden incelettirmek ve burada farklı şüpheliye ait bir şeyler bulabilmektir. Bizim bunun haricinde en sağlam olarak gördüğümüz ve bizi bu olaylarda bir arpa boyu yol aldıran genelde telefon kayıtlarıdır. İnsanlar telefonlarını kesinlikle bırakmazlar ve onlarla neredeyse birlikte yatar kalkarlar, yemeğe bile birlikte yerler. Yani adeta bize yapışık ve bitişiktir. İnsanların nereye gittiğini, ne yaptığını ve kendisiyle ilgili her hareketini net görebilmek için bir defa HTS kayıtlarını sormamız gerekiyor ve bunlardan iyice emin olmamız lazım. Ben faili meçhul çalıştığımız zaman elimize aldığımız dosyaların bazılarında telefon kayıtlarını göremedik. Neden de alınmadığını da bilmiyoruz yani. Bazılarının telefon kayıtlarını soruyorsun. Dosyadaki ifadelerle şahsın telefon kaydındaki hareketleri hiçbirbirini tutmadığını görüyoruz ve bunun haricinde daha farklı eksik deliller olduğunu da görüyoruz. Çünkü bunları gördüğün zaman olayın nasıl faili meçhul kaldığını aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Yani eksik soruşturma diyoruz. Veya eksik soruşturma derken biz o arkadaşlarımıza karşı bir haksızlık olarak değil. Şimdi adam dosyayı alıyor, başlıyorsun çalışmaya,
Seni alıyorlar, farklı bir göreve veriyorlar. O dosya öyle kalıyor. Sonra geri geliyorsun. Farklı bir sebepten dolayı tayinin çıkıyor, geçip gidiyorsun. Veya yıl bitiyor, o dosya bir yılki geride kalıyor. Yani düşünün, şu an 2025 yılındayız. Şu an 11. 12. ayda diyelim 12. ayın 20'sinde işlenen bir cinayet. Şimdi yıl bitti miydi? Bu 2025'te kalıyor. Bu faili meçhulse istatistiklere ne giriyor? Faili meçhul bir dosya olarak işleniyor. Ama biz bunlara tabii Ocak, Şubat, Mart aylarında da çalışmalarımız devam ediyor. Fakat devam ediyor da burası İstanbul. Günde ortalama 1 ya da 2 cinayetin olduğu bir yer. Sen bir dahaki ay dolmadan önüne 2 tane daha farklı cinayet dosyası geliyor. Ne oluyor bu sefer? O cinayeti bir şeyde geride kalmış oluyor. Bu sefer yenilere bakmak zorunda kalıyorsun. İşte ben onun için diyorum ya, faili meçhul bürosu kurulmalı. İşte biz faili meçhul ekibi olarak çalıştığımızda yaklaşık 6 tane cinayet dosyayı aydınlatmıştık. Ama bu aydınlattığımız bu dosyaların tamamında soruşturmacıların eksik çalışmaları olduğunu gördük yani. Mesela HTS kayıtları dediniz. Başka ne gibi ihmaller gördünüz siz şimdiye kadar? Başka ne gördük? İşte şeyi söyleyebiliriz. Kız çocuklarımız vardı öldürülen. Bunların elbiselerini o dönemde elbiselerde terden DNA gibi araştırmalar yapılmamış. Ben adli tıptaki, biyoloji ihtisastaki hocalarımızla o zaman yaptığımız görüşmelerde biz bu elbiselerde hiçbir şüpheliye ait DNA bulamadık. Çünkü bu çocuklara temas edilmiş, bu çocuklar tecavüze uğramış. Neden bulunmadı hocam dediğimizde bize şunu söylediler. Savcılık bize yazı yazarken burada kan ve bu kandan DNA bakılsın şeklinde yazı yazıldı. Biz terden DNA araştırılsın diye böyle bir şeyler yazılmıyor dediler. Biz dedik ki biz bunu bu şekilde talep yazısı alalım, size getirelim, bunları tekrar inceler misiniz dediğimizde biz de tamam dediler. Bunun üzerine ben o dönemki ne kadar varsa faili meçhul adli emanet depolarında bulunan öldürülmüş elbiseleri muhafaza edilen maktullerimiz varsa elbiselerini gönderdiğimizde bunlarla ilgili yaklaşık 2 tane kızımızın farklı erkek DNA'sını ulaştığımızı gördük. Bunun haricinde bir tane olayımızda öldürülen şahsın battaniye sarılmıştı. Bunun tam kafasının arka kısmında yaklaşık 30 santim uzunluğunda kök hücresi olmayan saç teli vardı. Bu o dönemde kök hücresi olmadığı için DNA çıkarılamadı diye rapor etmişlerdi. Biz bunu da görüştüğümüzde hocalar şunu söyledi. 2000'li yıllardan önce mitokondriyal DNA'yı Avrupa'da yanılmıyorsam Fransa'da yapıldığını, bizim ülkemizde böyle bir çalışmanın olmadığını, daha sonra bizim ülkemizde de bu tür çalışmaların yapıldığını söylediler. Ben bu sefer o kılı adli emanet deposundan alarak tekrar adli tıp biyoloji ihtisasa gönderdiğimde oradan DNA çıkardılar bize. Şimdi hal böyle olunca bu sefer biz şunu da yaptık. Biz burada hep eski dosyalara çalışma yaparken yeni deliller dosyaya koyamıyorsunuz. Elinizde ne kadar varsa, onlar ne kadar almışsa onlarla ilgili çalışma yaparak olayı çözmeye çalışıyorsun. Ben de yeni olaylar olunca yeni olaylara bakan arkadaşlarımıza hep şunu söyledik. Dedik ki olay yerinde ne bulursanız alın, paketletin. Alın, paketletin. İncelenmesin. Hiç fark etmez. Bugün incelenmiyorsa 10 yıl sonra incelenir. 15 yıl sonra incelenir. Önemli olan hiçbir şeyi kaçırmamak adına her şeyin paketlenirse ilerleyen zamanda aydınlanır diye söylemlerimiz vardır yani. Bu vakada polis çok kusursuz çalıştı ama katil çok profesyoneldi ve yakalanmadı dediğiniz bir faili meçhul dosyası var mı? Polis kusursuz çalışır. Kusursuz çalıştığın zaman kesinlikle o olayı aydınlatırsın.
aydınlanır. Evet, eksiklikler olur, olur, zaman kaybı olur, delil toplamada eksiklik olur. İşte diyelim bir yerde vardır, kan veya bir yerde ter vardır, ağızdan salya akmıştır. Şimdi onu transfer ediliyor. Transfer edilirken transferi pek başaramamışsındır. İşte al sana meçhul kalır yani bu. Bunlar olmuyor mu? Oluyor. Olmaz diye bir şey yok. Yani bu tür şeyler olur. Yoksa polis kusursuz, eksiksiz çalıştığın zaman bütün olayları aşağı yukarı aydınlatırsın. Hiçbir şüpheli bir şey bırakmadan, delil bırakmadan işleme şans olasılığı yoktur. Hele ki şu dönemde diyelim hiçbir şey bırakılmadı. Boş arazide cinayeti işledin. İşte geçtin gittin. Fakat bir yerde ölen kişinin mutlaka o kişiyle bir beşeri ilişkisi vardır. Ya ticari ilişki vardır, ya işte iffetsizlikle ilgili bir ilişki vardır. İşte telefon kayıtlarında görüşmeleri vardır. Bunları bulup bunlarla o şahsın bulunduğu yerleri, konumunu, GPS kayıtları, işte biz HTS diyoruz. GPS'i de Türkiye Narin olayında gördü. En azından onun haricinde sosyal medyadaki o yaptığın o görüşmelerin hepsinin tek tek gidip geldiğin yerleri rahatlıkla görebiliyorsun. Bunları görürsün. Bunun haricinde buna benzer bir olayımız olmuştu. Şöyle kısaca bahsedeyim anlaşılması adına. 2 tane kuzen ufak tefek alacak verecek mevzusundan dolayı Kemerburgaz tarafında bir parkta buluşuyorlar. Şahıslardan biri öldürülüyor. Öldürdükten sonra tabii ki olay park içerisinde, kamera yok, hava yağışlı, yani elde de herhangi bir görgü tanığın da yok, bir bulgun da yok. Olay o şekliyle kalmış. Şimdi biz ne yapalım dedik ki bunu yerlerin çamur olması, aileyle yaptığımız görüşme bize dedi ki benim falan akrabamın çocuğuyla beraber çıktı evde. Ona sormak lazım tarzında söyledi. Aralarında alacak verecek mevzusundan dolayı da husumet vardı dediler. Tabii ki biz şahsı aldık. Şahıs kesinlikle ben aldım konuştum ama ayrıldı. Benim yanımda kesinlikle yok diyor. Şimdi hal böyle olunca bunu ispatlamamız lazım ama yani ben kesinlikle o tarafa gitmedim diyor. Biz tabii şahsı bırakmadık. Ben bu sefer adli tıptaki hocalarımızı aradım. Hocam durum böyle böyle. Oradan telefon kaydı evin bulunduğu yerdeki kaydı alıyor. Çok yüksek bir yer yani. Dedim telefonlarla bir şey elde edemeyeceğiz. Burada farklı ne yapabiliriz dedim. Hocamızın biri bana dedi ki toprak analizi yapıyoruz dedi. Şahsın dedi evinde ne kadar ayakkabı varsa ayakkabılara el koyun. Ayakkabıları paketleyin. Bir de olay yerindeki o çamurlu yerlerden toprak alın bize getirin. Biz bunları bir karşılaştıralım. O ayakkabıyla oraya gitmiş mi gitmemiş mi? Tabii biz bunu savcımızla da görüştük. Biz şahsın hiç olay yerine gitmediğine dair ifadelerini falan aldık. Şahsı bıraktık. Biz şahsın elbiselerini o gün giydiklerini, ayakkabılarını, yanılmıyorsam 3 çift ayakkabısı vardı evde. 3'ünü de aldık. Biz adli tıp kurumuna gönderdik ve yaklaşık 3,5 ay sonraydı. Sonuç geldiğinde ayakkabılarından birinin altındaki topraklar maktulün öldürüldüğü yerdeki toprakla uyum sağladı. Ve olayı bu şekilde elde ettik. Şimdi soruşturmayı çok yönlü yaparsan neyi inceleyeceğini, neyi istediğini, olayı çözmek için ne yapman gerektiğini biliyorsan olay kolay faili meçhul kalmaz. Eğer biz hızlı hareket etmeseydik, o şahs ayakkabısıyla daha farklı yerlere gitseydi belki o topraklar kaybolacaktı. Ama diyorum ya, seri ve hızlı hareket etmek ve yerinde hamle yapmak. Hamleyi yerinde yapmadığın zaman olay faili meçhule gider. Peki kiralık katil durumlarında faili meçhul kalma olasılığı daha çok artıyor mu? Sonuçta profesyonel yapılmış bir aslında eylem oluyor bir noktada. Kiralık katillerle maktullerin aralarında herhangi bir ilişki yok yani. Ben hep onları şuna benzetirim. Tecavüze uğrayan kız çocuklarıyla aynıdır. Onların da
onlarla bir ilişkisi yoktur. Çünkü alacağı verecektir, efendim borçtur, hısım, akraba falan filan meselesi değil. Sadece onlar kadın, kız oldukları için öldürülürler. İşte kiralık katiller de azmettiricili olarak gider hedefindeki insana silahla, bıçakla neyse eylemini gerçekleştirir ve öldürdüğü zaman, cinayet işlendiği zaman onu öldürmesi gereken azmettiren şahıs kameranın altında çok güvenlikli bir yerde oturmuş, çayını kahvesini içiyor. Benimle diyor bir alakası yoktur diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Onunla ilgili olan şu dönemde biraz şahıslar, her taraf kamerayla dolu olduğu için kaçan kişinin kesinlikle kamera kayıtlarını bir şekilde buluyorsunuz. Şimdi onun haricinde çoğu zaten suçüstü de yakalananlar oluyor. Yani buna benzer polisin hızlı, seri hareketiyle birlikte bu şahısları yakalama imkanlarına sahip oluyorsun. Ama bakın 2004 öncesi azmettiricili cinayet o kadar çoktu ki. Bildiğiniz gibi değildi. Adam cinayeti işliyordu, silahıyla gelip teslim oluyordu. Çünkü azmettirenler ceza almıyordu o zaman. Ne oluyordu? Silahı kim kullandı? Cezayı o alıyordu ve o olay bu şekilde kapanıp gidiyordu. Ama ne oluyordu? İşte adam kızını öldürecek. Yaşı ufak 15 yaşındaki çocuğun eline veriyor silahı. Git diyor, namusunu temizle diyor. Çocuk tak tak sıkıyor. Geliyor 15 yaşındaki çocuk. Teslim oluyordu. Ama 2004 yılından sonra azmettirenler de ceza almaya başlayınca bu işlerin yönü değişti. Hep deriz. Ondan sonra ne oldu? Kayıplar arttı. Kayıplar. Niye? Öldürüyorsun. Bu sefer o cesedi yok ediyorsun. Yani ceset yok, cinayet de yok. Ceset varsa cinayet oluyor. İşte aile içi olaylarda kimse gidip polise de müracaat etmiyor. Onlar da bilinmiyor. Şu an kayıp kaç kişidir? Onun sayısını da bilmiyoruz. Ben hep söylüyorum. Nüfuslarımızı değiştirdik. Ama şu an 3,5-4 milyona yakın daha insanımız kimliklerini değiştirmedi. Artık burada insanlara kimliğini değiştirmesi için baskı yapılması lazım. Çünkü kimliğini, eğer ki ben bir aile olarak 50 kişiysem, benim 49 kişi ailemde kimliğini değiştirdiyse, benim kızım, kız kardeşim biri kimliğini değiştirmediyse akıbeti sorulmalı. Neden değiştirmedi? Nerede? Çünkü bunlar sorulursa işte aile içi infaz edildiğinin bir şeklidir yani bunlar. Bu kızların, bu erkeklerin kim ise kimlik değiştirmeyenlerin de akıbetleri araştırılmalıdır yani. Ben şeyde merak ediyorum. Kiralık katiller, siz illa rastlamışsınızdır. En çok hangi profillerden çıkıyor? Yani genelde yaşları genç, kolay para kazanmak isteyenler. Bunu zaten para karşılığı yapıyor. Biz gördüğümüz insanlar neden bu cinayeti işledin? Söylediği şu, ben hep kulağımda onlar kalmıştır. Abi bizi bakacak. Abi dediği azmettiren. Peki diyorum ya yarın bakmazsa ne olacak? Yok abi bakar. Benim diyor işte annem var, kardeşim var. Onlara da bakacak. Bana diyor öyle söz verdi diyor. Şimdi adam ben diyor dışarıda aç sefil gezmekten ise diyor girerim cezaevine. Devlet bakacak orada. Harçlığım da gelecek diyor. Dışarıda aileme de bakacaklar diyor ve bu şekilde bu cinayetleri işliyorlar yani. Peki şansta yakalanmayan bir fail olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Ben daha cinayet büroya gelmeden çok önce bir cinayet olayı olmuş. 2 kişi öldürülmüştü. Tabii o dosya benim son zamanlarımızda elimize geldi. Yaklaşık 20 yılı da geçmiş, adam firar. Adam firar. Adamı dedim ya bir araştıralım bakayım. Araştırdım, adamın Türkiye'de ne hastane kaydı, ne otel kaydı, ne kapılardan giriş çıkış kaydı, hiçbir şeysi yok. Neyse adamın kardeşini buldum. Adam dedi ya ben dedi yıllar oldu dedi. İşte kardeşimi hiç bilmiyorum, nerede olduğunu da bilmiyorum. Ve böyle bir şeyle karşılaştım. Bir tane dosyaydı. Sosyal hesaplarda işte çocuklarıyla ilgili araştırma yaptık. İşte Face'ten işte diğer şeylerden görüşmeler var mı kuzenlerle falan. Bunları da göremedik. Sadece olaydan sonra
Yaklaşık 3 gün sonra hanımı yani eşi ve iki çocuğu vardı yanılmıyorsam. Havalimanından yurt dışına çıkış yapmış. Ve anladığımız kadarıyla kendisi gayri resmi yollarla çıktı. Ama hangi ülkeye gittiğini öğrenemedik. Büyük ihtimal sahte bir kimlik oluşturdu. Onunla orada yaşamını sürdürdüğünü düşünüyorum. Ve o dosya o şekilde duruyordu, bilmiyorum. Peki atıyorum işte bir sorgudasınız, bir soruşturma var ve fail olduğundan emin olduğunuz bir şüpheli var. Ama delil yetersizliğinden sanıyorum o şekilde çıkıyorlar. Öyle bir vakayla karşılaştınız mı daha önce? Tabii ki çok karşılaşıyorsun. Yani delil dediğimiz gibi şahsın olayın faili olduğunu biliyorsun. Ama elinde de herhangi bir somut delilin yok. Ne yapıyorsun? Çok yapacağım bir şey yok. Bunları biz genelde 2004 öncesi yaşardık. Niye 2004 öncesi? O zamanları fazla delil toplamadan olayın faili kim? İşte falan şahıs. Al getir şubeye sorgula. Olayın faili olduğunu anlıyorsun. Ama olay yerinde doğru düzgün çalışma yapmaya çok ihtiyaç hissetmiyorsun. Getirip sorguluyorsun. Şüpheliden delile gidiyorduk o dönem. Ama ne oluyor? Adamı konuşturamayınca bu sefer ilk çıktığı duruşmadan serbest kalıyordu. Ama 2004'ten sonra öyle değil. Çünkü ben şüpheli gördüğüm adamı almıyorum. Ne yapıyoruz? Olay yerinde en ince ayrıntısına kadar çalışmamı yapıyorum. O şüpheli olduğu değerlendirilen şahısla ilgili orada DNA'dır, parmak izidir, işte efendim daha farklı az önce saydığım gibi toprakla ilgili olur. Daha farklı materyalleri elde ederim. O delillerle onun ispatını yaptıktan sonra savcı beye yazı yazarım ondan ve mahkemeden yakalama kararını çıkartır, şahsı şubeye getiriyorsun. O zaman ne oluyor şahsı şubeye getirdiğinde? Ben şahsa müdafisini çağırıyorum. Geliyor avukatıyla görüşüyor. Daha ben soru sormadan avukatıyla görüşüyor. Sonra avukatı diyor ki benim diyor müvekkilim diyor susma hakkını kullanacak diyor. Benim sorgu yapmama gerek kalmıyor ki. Ben de ne yapıyorum? Elimdeki o zaten onun ispatını yapmışım. O mevcut delillerle birlikte alıp susma hakkını kullandığı için direkt savcılık makamına çıkarıyoruz yani. Susma hakkını kullanmaları nasıl oluyor peki? O süreç nasıl oluyor? Şimdi şubemize veya işte şüpheli olarak gördüğün şahısları gözaltı yaptığın zaman her 5 yılın üstünde ceza gerektiren suçlarda ki bizim bütün gözaltına aldığımız şahıslar cinayet olayı olduğu için ya da öldürmeye teşebbüstür. Çok önemli kişilere öldürme amacıyla saldırı düzenlenir. Ölmez ama yaralı o kalır. Bunlara da o olaylarını araştırırken gözaltına aldığımız şahısların getirdiğimizde ilk girişte ne yaparız? Gideriz bir tane giriş raporu alırız. Niye? Çünkü şahsın bedeninde herhangi bir yaradır, işte travmadır, ne bileyim bıçak silahta olur, bizim bilmediğimiz bir şekilde olabilir. Var mı yok mu bir giriş raporu alırız. Bu raporla birlikte şubeye getiririz, tutanaklarımızı tutarız. Şahsın kendilerini zaten sayarız. Yani işte avukat isteme hakkı varsa avukatını haber veririz. Yoksa barodan avukat çağırırız. İşte efendim kimliğiyle ilgili bilgileri bize düzgün bir şekilde söylemek zorunda olduğunu, işte burada gözaltında olduğuna dair ailesine kimi istiyorsan onlara bilgi verebileceğimizi beyan ederiz. Onun vermiş olduğu telefondaki kişilere bunları bildiririz ve avukatı gelir. Avukatıyla kendisine bir ayrı yer temin edilir. Orada karşılıklı ikisi olayla ilgili görüşmelerini yaparlar. Görüşme sonrasında avukatı der ki abi ifadesi alınacağı zaman ben şeyin yanında olacağım der. Müdafimin yanında olacağım der. Ve onun gözlemi altında o ifadeye karışamaz. İfadeyi biz alıyorsak biz alırız. O mesela ifade alınırken yok onu desin, yok bunu demesin, yok. Burada avukatların amacı şudur. 2004 öncesi hep derlerdi ki bize polis işkence etti, bize baskı yaptı, zorla ifade verdirdi. Bu müdafiler niye orada varlar? Herhangi bir baskının
olmadığı, zorla alınmadığı, kendi gönlüyle, isteğiyle ifade verdiğinin kanıtı için oradalar yani. Ve bu şekilde ifadelerimizi alırız. Zaten savcılık makamına şahıs çıkarılır. Susma hakkı aslında stratejik olarak kullanılıyor diyebilir miyiz o zaman? Tabii ki, tabii. Şimdi bakın genelde adam her şey orta yerde. Dört dörtlük zaten kamera görüntüsü var, deliller var, her şey orta yerde. Adam zaten inkar da edecek pozisyonu yok ama diyor ki avukatı ben diyor ileride bir savunma hazırlayacağım kendime diyor. Şu an diyor ifade verdirmek istemiyorum diyor. Bunu stratejik işte dediğiniz gibi dosyanın kendi istedikleri gibi yönlenmesi için adamlar susma hakkını kullandırıyorlar yani. Ha bunu savcılarımız da biliyor, mahkeme başkanlarımız da biliyor artık bu konuları. Son olarak faili meçhul cinayetlerle ilgili söylemek istediğiniz şeyler var mı? Ben şunu söyleyeceğim kısaca. Bir tane faili meçhul bürosunun kurulmasının artık şart olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü kendim çalıştığım dönem içerisinde çok dosyalarımızın eksik ve boş olduğunu gördüm. Bu dosyalara yeniden farklı bir ekibin bakarak inanın onca faili meçhullerin içerisinde çoğunun aydınlatılacağını düşünüyorum. Onun için eğer faili meçhul bürosu kurulursa bence çok olaylar aydınlatmış oluruz. Onun haricinde dedektiflik bürolarına araştırma yetkileri verilmesi lazım. Polisin rekabet edeceği bir kurum olmalı. Yani sen işte nüfuslu birinin dosyası işte medyada az ilgi gösteriyorsa gece gündüz koşturuyorsunuz. Ama hiç nüfuslu olmayan birinin bir dosyası olduğu zaman peki o dosyaları biz işte görüyoruz. Bomboş dosyalar. Ne oldu diyoruz o zaman? Peki illaki nüfuslu mu olması lazım? İllaki yani bir şeyler mi bir tetiklemesi lazım? Ha biz tetiklemek için faili meçhul bürosu kurulursa o dosyaya bakan kendinden sonra bir bakacağını bildiği için o dosyaya eksik bir şey bırakmaz, çalışmasını yapar. Veya kendinin haricinde bir dedektiflik bürosu o dosyaya çalışacaksa, onu da o biliyorsa işte o zaman orada o yine eksik bırakmamak için elinden gelen gayreti gösterir. Bu bir şeydir, tetiklemedir yani.